İspanya ekonomik anlamda Avrupa'nın en büyüklerinden biri olduğu gibi aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer alıyor. 47 milyondan fazla nüfusu, 1,2 trilyon doları aşan ekonomisi ve gelişmiş altyapısıyla tam bir medeniyet sembolü gibi görünüyor. Fakat bana kalırsa İspanya'nın iki farklı yüzü var. Birisi modern ve geleceğe dönük İspanya, diğeri ise kelimenin tam karşılığıyla boş İspanya. Peki bu denli gelişmiş bir ülkenin nasıl olur da koskoca bir bölgesi terk edilmiş olabilir? Cevap çok basit. İspanya nüfusunun %90'ı ülkenin sadece %30'luk bir bölümünde yaşıyor. Yani geriye kalan %70 neredeyse tamamen boş. İşte gelin Avrupa'nın en gizemli demografik sırlarından birini anlamaya çalışalım. Dilersen videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Unutma ki bu küçük katkın benim için çok değerli. İspanya'nın içerisinde İrlanda büyüklüğünde bir alan var. Burası İspanyol Laponyası olarak biliniyor ve nüfusu yarım milyon civarında. Burada kilometre kare başına düşen insan sayısı sadece 8. Bu oran Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan Laponya bölgesinden bile daha düşük. İşin ilginç yanı Finlandiya'nın o bölgesinde yaşayanların çok daha ağır yaşam şartları mevcut. Ama buna rağmen İspanya'nın bu bölgesinde bulunan köylerin %75'i herhangi bir hastaneye ya da markete en az 45 dakikalık mesafede bulunuyor. Toplu taşıma neredeyse hiç yok. Bazı yerlerde cep telefonu sinyali bile çekmiyor. Hızlı internet denilen şey zaten hayal olmuş. Peki neden böyle oldu? Bu durumun sebebi sadece ekonomik nedenlere mi dayanıyor yoksa tüm suç coğrafyanın mı? Aslında bu sorunun cevabı geçmişte gizli. Çünkü savaşlar, diktatörlükler ve kitlesel göçlerle şekillenmiş bir hikaye bu. Bu haritaya özellikle de topografik yapıya bakıldığında Fransa, Almanya ya da İngiltere'den farklı olarak İspanya'nın çok belirgin bir özelliği var. Ülkenin tam ortası adeta dağlar ve platolardan oluşan bir labirent. Bu zorlu coğrafya şehirlerin büyümesini ve kalkınmanın kırsala yayılmasını büyük ölçüde engellemiş. Mesela İspanya'nın büyük kısmını kaplayan bu Meseta Central adı verilen plato kurak ve yüksek bir alan. Daha önce belirttiğim İspanyol Laponyası ise derin vadiler ve engebeli tepelerle dolu. Bu da bölgede yol ve demiryolu gibi altyapıların kurulmasını son derece zorlaştırmış. Öte yandan Pireneler ise İspanya'nın iç kesimlerini dış dünyadan daha izole hale getirmiş. Bazı bölgeler yüzyıllar boyunca neredeyse ulaşılamaz hale gelmiş. Ama eğer mesele sadece arazi olsaydı, o zaman Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin de boş olması gerekirdi. Ama öyle olmadı. Yani bu hikayede daha derin bir şeyler var. Yüzyıllar öncesine dayanan olaylar bu zorlu coğrafyayla birleşince milyonlarca insan doğduğu toprakları terk ederek bir daha geri dönmemek zorunda kaldı. Yıl 1936. İspanya resmen yanıyor. Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın sokakları birer savaş alanına dönmüş durumda. Meseleyi şöyle özetleyeyim. Kardeş kardeşe karşı savaşıyor, şehirler yerle bir oluyor. Ve bu büyük kaosun ortasında insanlar korkuyla kaçıyor. 1936-1939 yılları arasında gerçekleşen İspanyol İç Savaşı, ülkenin iç bölgeleri için ilk büyük darbeydi. Bir yanda Cumhuriyetçiler, diğer yanda Francisco Franco'nun liderliğindeki milliyetçiler. Velhasıl savaş ne yazık ki çok ağır şartlardaki karanlık yüzünü göstermişti. 500 binden fazla ölü ve çökmüş bir ekonomi. Öte yandan ciddi bir göç. Köylerin birçoğu terk edildi, fabrikalar kapandı ve korku tüm ülkeye yayıldı. Çünkü 1939'da Franco iktidarı ele geçirdiğinde İspanya karanlık bir döneme girmişti. İşte o dönemlerde dış dünyadan izole oldular. Yatırım yoktu, haliyle umut da yoktu. Zaten zor şartlarda yaşayan kırsal bölgeler tamamen unutulmuştu. Ama asıl ölümcül darbe 1960'larda geldi. Ekonomik istikrar önemliydi. İşte bu yüzden plan yapıldı ama bu plan her şeyi değiştirdi. İspanya dış yatırımlara kapılarını açmaya başladı. Ama bunun bir bedeli vardı. Madrid, Barcelona, Bilbao ve Valencia gibi önemli şehirler dev sanayi merkezlerine dönüştü. Böylece milyonlarca genç doğmuş olduğu köyleri terk ederek büyük şehirlere göç etti. Bu çok büyük bir sorundu. Çünkü bu gelişmelerin sebep olduğu nedenlerle sadece 10 yıl içerisinde kırsal nüfusun %30'u kayboldu. İşin kötü yanı bu göç bir daha asla tersine de işlemedi. Franco'nun 1975'te hayatını kaybetmiş olmasına rağmen şehirleşme devam etti.
İspanya 1986'da Avrupa Birliği'ne katıldığında AB'den gelen yatırımların bu durumu dengelemesi bekleniyordu, ancak işler yine tersini işledi. Zira Avrupa'nın parası büyük şehirleri daha da güçlendirmişti. Madrid ve Barcelona modernleşirken iç kesimler insanlardan tamamen arınmış bir çöl haline gelmeye başladı. Bugünse bu sorun kritik bir noktaya ulaştı. İspanya sadece boşalmıyor, aynı zamanda hızla yaşlanıyor. Ülke adeta bir demografik saatli bombanın eşiğinde ve bu durumun sonuçları yıkıcı olabilir. Her geçen yıl doğum sayısı düşüyor, nüfus kendini yenileyemiyor. Bu gidişat böyle devam ederse İspanya'nın iç bölgelerindeki binlerce köy neredeyse yok olacak. Neden mi? Çünkü İspanya Avrupa'nın en düşük doğum oranlarına sahip ülkelerinden birisi konumunda. Kadın başına sadece 1,2 çocuk düşüyor. Oysa nüfusun sabit kalabilmesi için bu oranın 2,1 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi İspanya bu eşiğin çok altında. Hiçbir şey değişmezse bu yüzyılın sonuna kadar ülke nüfusu 30 milyonun altına düşebilir. Peki bunu ne değiştirecek? Öncelikle aileleri destekleyen politikalar neredeyse yok denilecek kadar az. Mesela Fransa doğum oranını arttırmak için milyarlarca euro harcıyor. Ama İspanya bunu gerçekleştirmiyor. Yeni doğumları teşvik etmek için milli gelirin sadece %0,5'ini harcıyor. İşte bu istatistik Batı Avrupa'daki en düşük oran. Ayrıca büyük şehirlerdeki yaşam maliyeti de çok yüksek. Hızla artan kentleşme yüzünden birçok genç çocuk sahibi olmayı lüks olarak görüyor. Öte yandan iç kesimlerde de iş imkanı yok. Bu zincirleme etkiler ciddi sorunları doğuracak. Daha az insan, daha az iş gücü demek. Daha az iş gücü, daha az vergi. Ve daha az vergi, kamu hizmetlerinin çöküşü anlamına gelecek. Önümüzdeki yıllarda emeklilik sistemi sürdürülemez hale gelebilir. Hastaneler kapanabilir, okullar boş kalabilir. Dolayısıyla bazı bölgeler tamamen hayaletleşecek diyebiliriz. Elbette bunlar geleceğe dair yaptığımız bazı çıkarımlar. Ama şu anda asıl soru şu: bu ülkenin bir çıkış yolu var mı? Yoksa İspanya'nın kaderi çoktan yazıldı mı? Gerçeği söylemek gerekirse İspanya önemli bir kararın eşiğinde. Dolayısıyla ya iç bölgelerin tamamen yok olmasına göz yumacak ya da bu topraklara yeniden hayat verecek yatırımları yapacaklar. İyi haber şu ki başka ülkeler de benzer sorunlarla karşılaştı ve çözüm yolları buldu. Mesela Fransa ve Almanya ailelerin çocuk sahibi olmasını teşvik eden güçlü politikalar uyguladı. Ev yardımları, uzatılmış doğum izinleri ve vergi indirimleri sayesinde düşen nüfus trendini tersine çevirdiler. İtalya ve Portekiz'de ise terk edilmiş köylerde 1 euroya ev satarak bölgeye yeni sakinleri çektiler ve bu da işe yaradı. Öte yandan bana kalırsa dijital bağlantı da bu konuda çok önemli. Bugün İspanya'daki kırsal nüfusun yaklaşık %40'ı hala yüksek hızlı internete erişemiyor. Eğer bu sorun çözülürse uzaktan çalışanlar ve dijital girişimciler iç bölgelere taşınabilir. Kaldı ki Portekiz bunu çok iyi yapıyor. Bu konuda komşularını örnek alabilirler. Gelelim bir diğer soruna. İspanya en büyük tren ağlarına sahip olan ülkelerden birisi olsa da ulaşım hala çok yetersiz. Madrid ve Barcelona'ya saatte 300 km hızla giden hızlı trenler varken bazı kırsal bölgelerde trenler hala 30 km hızla ilerliyor. Dolayısıyla altyapılar güçlendirilirse kırsalda yaşamak çok daha cazip hale gelecektir. İşte bu nedenle İspanya'daki bazı şehirler harekete geçmiş durumda. Örneğin Teruel gibi yerlerde yeni yerleşimcileri çekmek için çeşitli teşvik programları uygulanıyor. Terk edilmiş köyler teknoloji merkezlerine dönüştürülüyor. Ama bu yeterli olacak mı? Bunun cevabını gelecek yıllarda göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki eğer şimdi harekete geçilmezse İspanya'nın iç bölgeleri geri dönüşü olmayan birer insan çölüne dönüşecek. Çünkü ülkenin birçok bölgesi zaten tarım ve altyapı konusunda elverişli değil. Kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği tarımı ve yaşam koşullarını zorlaştırıyor. İspanya bir noktada bu duruma el atmalı. Çünkü Arabistan coğrafyasındaki ülkeler kendi ülkelerinde tarım yapabilir hale geldi. Ama İspanya'da durum çok daha kötü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İçinizde İspanya'da yaşayanlar varsa lütfen fikirlerini yorumlarda detaylıca bizimle paylaşsın. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Bu katkı benim için çok değerli. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.